Tarih öğretiminin sanki 100 yıldır hiç değişmemiş gibi yapıldığının farkında mısınız? Peki bu proje bu problemin çözümüne nasıl bir katkı yapacak? Öğrenmeyi tek duyudan daha çok duyuya hitap eder hale getireceğiz. İşte şimdi ilk yolculuğumuza çıkıyoruz. Hocam ilk yolculuğumuz nereye? Uygarlığın sıfır noktası. Göbektepe konusunda gizemli bir hava yaratıldı. İşte bu seyahatimizdeki amaçlarımızdan biri de bu gizemi çözmek. Bütün çabamız gerçeğe yaklaşmak içindir. Bu hiçbir zaman bitmeyen bir yolculuktur. Fakir seyyahların yolculuğu. İşte burada insanlık tarihini değiştiren dönüm noktasındayız. Kil taşların üzerinde ne kadar hayvan figürü var. Yalnızca hayvan figürü de değil, birçok simge de saklı. Henüz tarım bile yapılmıyorken nasıl böyle bir yapı inşa edilmiş olabilir ki? Ancak belirli bir hiyerarşi ve iş bölümüyle gerçekleştirilebilir. İnsan sürekli öğrenen bir varlık değil mi? Deneyimliyor, hata yapıyor, yanlış yapıyor. Sonra nerede yanlış yaptığını düşünüp en baştan yeniden deniyor. Çünkü yaşamın sürekliliği ve hayatta kalmak bunu gerektiriyor. Bu genel geçer ifade nereden çıktı şimdi? Bence Göbekli Tepe çok daha basit örnekler üzerinde deneme yanılma yoluyla elde edilen bir tecrübenin uzun yıllarda birikmesinin güzel bir sonucu. Arkadaşlar, bu genel ifadelerin arkasına saklanıp işin operasyonel yönünü gözden kaçırıyoruz. Nasıl yani? Ben şunu merak ediyorum. Bu yapı tam olarak kimler tarafından inşa edildi? Civar yerleşim yerlerinden burada çalışmak için gelmiş erkekler olabilir. Bugün inşaatlarda çalışan işçiler gibi. Aynen öyle. Belki de buranın kendisi bir yerleşim yeriydi. Bu durumda burayı inşa edenler de burada yaşayanlardı. O da olabilir. Belki. Bir dakika Yasin, sen biraz önce erkekler dedin. Ne yani, buranın inşaatında sadece erkeklerin çalıştığını mı düşünüyorsun? Evet. İnşaat işi bir kas gücü gerektiren bir iş. Bu da erkeklerde var. Kadınların yapının inşasında aktif olarak çalışıp çalışmadıklarını bilmiyoruz. Ama daha önce de söylediğimiz gibi böyle bir yapının inşası ancak belirli bir hiyerarşi ve iş bölümüyle gerçekleştirilebilir. Haklısın Yağız. Göbekli Tepe'de modern toplumsal yapının ilk izlerini görüyoruz. İş bölümü ve hiyerarşi olarak. Acaba organizasyon nasıl ilerliyor? Aile temelli mi, işçi temelli mi? Eğer yapının inşasında uzmanlaşmadan bahsediyorsak bence burada aile temelli değil de işçi temelli olması daha mantıklı. Hem milattan önce 10 binlerden bahsederken aile kavramını bence çok dikkatli kullanmalıyız. Çünkü o dönemde aile kavramı, mesela mülkiyet kavramı yerleşmiş miydi? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Ya soğuktan ve hayvanlardan korunmak için bir mağara bulup oraya sığınan ve yeni yuvasını savunan ilk insana aynı zamanda ilk mülk sahibi diyebiliriz. Üstelik bu dönemde artık insanlar çevre mağaralardan çıkıp köy tipi yerleşmeleri kurmaya başlıyor. Dolayısıyla bahsettiğimiz aile, mülk ve mülkiyet kavramları da gayet tabii bu doğrultuda evrilmiş olabilir. Yani haklı olabilirsin aslında. Ama yine de bildiğimiz şekilde anne baba çocuktan oluşan çekirdek ailelerin olup olmadığını net bir şekilde bilmiyoruz. Bunu kesin olarak bilmemiz için de çok uzun bir zaman var. Organize hayata geçmiş ilk büyük insan topluluklarının Neolitik dönemde oluştuğunu biliyoruz. Göbekli Tepe'nin keşfinden önce bu organize yapının İngiltere'deki Stonehenge civarında olduğu düşünülüyordu. Göbekli Tepe'nin keşfiyle birlikte bu bilginin değiştiğini ve organize yapıya sahip ilk büyük insan topluluklarının 11 bin yıl önce, milattan önce oluştuğunu öğrenmiş olduk. Arkadaşlar, şimdi böyle bir organize bir toplumda toplumsal cinsiyet rolleri hakkında ne biliyoruz? Yani erkekler çalışıyor. Kadınlar da mağara hanımı mıydılar, yani mağarada mı yapıyorlardı? Sahi o dönemlerde bir gün bildiğimiz manada toplumsal cinsiyet rolleri var mıydı? Yani bana
bu yapının inşaatında erkeklerin çalışması daha mantıklı geliyor. Yine mi ya? Şimdi bu yapının inşaatında kas gücü gerektiren bir iş olduğu için erkekler çalışmış olabilir. Kadınlar da sonuçta bu inşaatta lojistikte bir hizmete ihtiyaç var. Kadınlar da bu lojistik hizmeti sağlamış olabilir. Böyle bir görev dağılımı yapmış olabilirler kendi aralarında. Ama Yasin, yakın bir zamanda Macintosh ve ekip arkadaşlarının yaptığı arkeolojik araştırmalar sonucunda Neolitik, bronz ve demir çağında yaşamış kadınların kemik yapıları günümüzdeki sporcu kadınlardan bile daha güçlü olduğu ortaya çıkmış. Arkeolojik bir çalışma yani bu. Bu bulgular kadın algısını bayağı değiştirecek gibi gösteriyor. Bence de. Bence de. Haklısın Batuhan, şaşırtıcı bir durum. Kadınlar da o dönemde düşündüğümüzün aksine hiç de zayıf değillermiş. Arkadaşlar o araştırmada yalnızca kadınların kemik yapısı araştırılıyor. Eğer erkeklerin de kemik yapısı araştırılmış olsaydı ve bir karşılaştırma, bir mukayese yapılmış olsaydı kadınlar da iş gücüne katılım sağlamış diyebilirdik. Yasin, Göbekli Tepe'yi sadece erkekler mi inşa etti Hayır. ya? Özetliyorum. Bir kere daha özetliyorum. Erkekler burada çalışırken Hatta bir kere daha özetle bence. erkekler burada çalışırken kadınlar da mağarada yiyecek, içecek vesaire bunların hazırlanmasında rol almış olabilir. Tamam, bir saniye, ben şeyi merak ettim. Seda, bahsettiğin araştırmadaki verileri nasıl elde etmişler? Bu veriler iki dönemdeki o kadınların kemikleri de CT yani bilgisayar tomografi ile bu kemikler taranmış ve 3 boyutlu modelleri oluşturmuş. Bu verileri öyle elde etmişler. Peki o bahsettiğin kemikler tam olarak nerede bulunmuş? Ha, evet, burada makalede Orta Avrupa'da Sırp sınırından Batı Almanya'ya kadar olan mezar alanlarından elde edildiği söylüyor ve hatta bu kalıntılar da M.Ö. 5300 ile M.Ö. 850 yılları arasında tarihlendiriliyormuş. Peki arkadaşlar, bu bilgileri Göbekli Tepe ile ilişkilendirmek mantıklı mı? Bence mantıklı. Biz modern insanların ürettiği kadın algısıyla tarih öncesi kadın birbirinden farklı. Tam olarak bilmiyorum aslında ama bazı teorilere göre avcı ve toplayıcı yaşam tarzında kadın erkek ayrımından ziyade birlikte çalışarak hayatta kalma mücadelesi vardı. Fakat tarımın başlamasıyla birlikte alet yapımında erkeklerin daha aktif rol oynamaları, yani kadınlara oranla daha aktif rol oynamaları kadın erkek ayrımına dayanan iş bölümlerinin ortaya çıkmasına neden olmuş. Çok güzel açıkladın Aysel. Biraz önce sana haksızlık yaptım. Özür Teşekkür dilerim. ederim hocam. Engels bu süreci kadının tarihsel yenilgisi olarak tanımlar. Ona göre bu süreçten sonra Kadınlar evi çekip çeviren, erkeklerse evi geçindiren olmuşlar. evet, tam da dediğin gibi Büşra. Peki müzede gördüğümüz doğum yapan kadın figürü, yani doğum yaptığını düşündüğümüz kadın figürü Göbekli Tepe'de kadınlarla ilgili elde edilmiş tek bulgu mu? Evet, sadece o figür var. O da hatta şu kapalı bir yer var ya, onun altında. Metal çatılı yer. Evet, orada. Orada iki aslanlı dikili taş var. Onun tam ortasında bulunmuş. Ben bu konu hakkında daha önce bir şeyler okumuştum. Burada da bizzat kendim gördüm. Dikili taşlar üzerinde çizilen hayvanların çoğu yani erkek olarak çizilmiş. Bazı figürlerde ise bir cinsiyet vurgusu yok. Peki bu buluntulardan yola çıkarak bu topluluğun ataerkil bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Bunu net bir şekilde söylemek çok zor. Çünkü kazı çalışmaları hala devam ediyor. Erkek olarak çizilmiş hayvanların bugün bizim yüklediğimiz kadınlık ve erkeklikten ziyade başka bir anlamı da olabilir. Erkek de erkeklik organından, cinsel güçten başka nasıl bir anlamı olabilir ki? Bence olabilir. Çünkü sonuçta özellikle memeli hayvanlarda erkek dişiye göre daha heybetli ve daha korkutucu. Belki bu sebeple figürlerde erkek tercih edilmiş olabilir. Kesinlikle. Bir de Neolitik dönemde kadının genel statüsü hakkında ne biliyoruz? Biraz önce Aysel'in söylediği gibi Neolitik çağda kadın hakkında ayrıntılı bir bilgimiz yok. O dönemde avcı toplayıcı oldukları için toplumsal cinsiyet rollerinin henüz oluşmadığı yönde teoriler var. Bana göre o dönemlerde kadının cinsiyete dayalı belirli rolleri vardı. Sonuçta o dönemde de kadınlar doğum yapabiliyorlardı. Göbekli Tepe'deki tek kadın figürü de bunu gösteriyor arkadaşlar. Herhalde doğum yapıyorlardı yani. O zaman hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında o çocuğa kim bakıyordu? Yani kadının doğurganlığından yola çıkarak bugünküne benzer rollerin verilmiş olduğunu mu düşünüyorsun kadınlara? Evet. Doğum konusunda haklı olabilirsin ama çocuk bakımının o dönemdeki anlamını bilmiyoruz. Belki babalar yapıyordur bakımı, olamaz mı? Olabilir. Kadınlar da buralarda bizon alıyorlar değil mi? Göbekli Tepe'de kadın, çocuk ve aile hakkında bilmediğimiz maalesef çok şey var.
Göbektepe'de ve ondan sonraki Anadolu medeniyetlerindeki resmedilen figürlerin ataerkil bir yapıyı işaret ettiğine dair görüş daha baskın. Fakat Göbektepe ile çağdaş sayılabilecek Çatalhöyük'teki kabartma ve heykellerde kadın figürleri çok fazla. Bence kadın figürlerine yer verilmesinden ziyade kadınlara atfedilen anlamlar bizim için daha önemli olmalı. Çünkü Çatalhöyük'te 2016 yılında çıkarılan bir kadın figürü fiziksel özelliklerinden dolayı gücün ve otoritenin simgesi olarak değerlendirilmekte. Çatalhöyük'te bir kadın heykeli daha var ve o kadın heykelinde iki leopar arasında oturmuş olması bence fiziksel özelliklerinden daha dikkat çekiciydi. Çatalhöyük'teki kadın figürüyle Göbektepe'deki kadın figürü arasındaki farkı fark ettiniz mi? Ne açıdan? Çatalhöyük'teki daha iri ama Göbektepe'dekine bakarsak onun tam tersi, daha zayıf ve güçsüz görünüyor. Bunun bir anlamı olabilir mi? Bazı araştırmacılara göre dikil taşların üzerindeki kabartmaların ve heykellerin büyük olması doğaüstüyle alakalı. Nasıl yani? Ben bir alaka kuramadım. Yani o dönemdeki figürlerin büyük olması, yani Şişman. fiziksel olarak büyüklük, bolluk ve bereketin bir göstergesi. Mesela Çatalhöyük'teki kadın figürü bir ana tanrıça. Bu görüşü 1950'lerin sonunda James Miller tarafından ileri sürülmüştür. Yanlış hatırlamıyorsam ona göre Çatalhöyük'te her şeyin yaratıcısı olan büyük tanrıça etrafında şekillenmiş bir din vardı. Çatalhöyük kazı başkanlarından Hodor'un bu konuda farklı bir görüşü var. Ona göre kadın figürleri aslında yaşlı ve prestij sahibi kadınları simgeliyor. Bir ana tanrıçayı değil. Desenize bu konu hakkında birbirini tutmayan çok farklı görüşler var. Yani Göbeklitepe'deki kadın figürünün bir benzeri de Maya topluluklarına ait mağarada da bulunmuş. Avustralya'da bir mağarada da buna benzer bir figür bulunmuş. Ama bu resmin anlamına dair net bir bilgimiz yok. Sözün ettiğin çizimin doğum yapan bir kadın sahnesini temsil ettiği görüşünü benimsersek bunun evrensel bir kültür ögesi olduğunu düşünebiliriz. Çünkü doğum evrensel bir olgu. Her neyse bu figür ya gerçekten doğum yapan bir kadını temsil ediyor ya da... Bir tanrıçayı. doğumun evrensel olduğu konusuna katılıyorum. Ancak tanrıça olduğu şüpheli bu figürün. Çünkü küçük ve zayıf çizilmiş. Ne yani? Tanrıçanın büyük veya kilolu olması şartı mı var? Şöyle, az önce Çatalhöyük'teki ana tanrıçaların büyük ve şişman tasvir edildiğini söyledik, değil mi? Evet. Doğal olarak buradakilerin aynı olması gerektiğini düşünüyorum, bilmiyorum. Bence de o Yanlış da figür düşünüyor olabilirim. sadece doğum yapan bir kadına ait. O da olabilir. Nevaliçori ve Göbeklitepe kazılarının başkanlığını yapmış olan Alman arkeolog Karl Taptman'a göre bir bölgede erkek figürlerinin çoğunlukta olması ataerkil bir yapının olduğunu göstermez. Peki ya çocuklar? Onlar hakkında bir buluntu var mı? Maalesef yok ama hani Şanlıurfa Müzesi'nde totem direğinin altında böyle çocuğa benzeyen bir figür vardı. Doğrusu bu dönem üzerine yapılan çalışmalarda kadın ve çocuk konusu üzerinde pek durulmamış. Neyse en azından kadın ve çocuk konusuna biz burada dikkat çekmiş olduk. Umarım ki böylece bir farkındalık yaratmışız.